Günaydın herkese Washington DC'den. Arkadaşlar Beyaz Saray'ın olduğu memlekete geldik. Burası bizim Ankara gibi bildiğiniz üzere. Tüm hükümet binaları neredeyse burada. Her yerde inanılmaz derecede polis ve asker mevcut şu anda. İleride ufak bir protestocu grup gördük. Yani önceki günlere nazaran bayağı bir sonlanmış durumda. Ufak çaplı gruplar sadece protesto ediyor. Polislerle askerler de önlem amaçlı hala protestocuların çevresinde bulunuyorlar. Gördüğüm kadarıyla gerçekten temiz bir yer, güzel bir yer. Ayrıca burası Amerika'nın en pahalı şehirlerinden, bölgelerinden birisi. Burada ev kiraları, evler vesaire çok pahalı. Şimdi etrafı dolaşacağız. Sizlerle buranın güzelliklerini paylaşacağım. Şu an arkamızda gördüğünüz bu bina arkadaşlar, Amerika'nın tüm para biriminden sorumlu olan yer. Yani Amerika'da ne kadar para basılacak, ne kadar piyasaya sürülecek, her şeyin kontrolü, parayla ilgili bu arkamızdaki binada. Düşünün, buranın kontrolünü elinize geçirirseniz ne olur? Ve karşınızda ünlü bilim insanı Albert Einstein. Bildiğiniz gibi Amerikalılar bilime çok önem gösterdiği için, çok önem verdiği için Albert Einstein'in buraya heykelini yapmışlar. Bayağı da büyük bir heykel. Gayet de şık duruyor. Çılgın Albert Einstein heykeli. Burada arkadaşlar küçük mini elektrikli scooterlar var. Fiyatını üzerlerine yazmamışlar ya da herhangi bir yere. Fakat biz öğrendik. Dakikası 15 cent, yani saati yaklaşık 9-10 dolar civarı bir fiyatı var. Evet arkadaşlar, şu anda filmleri, birçok filme sahne olan o Abraham Lincoln'un bulunduğu, heykelinin bulunduğu meşhur yerdeyiz. Şimdi size göstereceğim. Zaten direkt anlayacaksınız. Manzara çok iyi. Şimdi içeri gidiyoruz. Abraham Lincoln'un heykeline bakmaya. Aynı şekilde size de göstereceğim. Birçok film burada çekildi. Burada sahne alındı. Gerçekten ünlü bir yer. Bayağı da insan var. Tabii koronadan önceki zamana göre burası şu anda boş. Daha önceleri daha kalabalıktı. Şu an seyrek insanlar var. Çünkü hala insanlar korkuyor koronadan bu bölgede. Ve yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Evet, Amerika'nın en ünlü başkanı Abraham Lincoln heykeli burada. Bu da Abraham Lincoln'un meşhur açıklaması. Burada söylediği kölelikle ilgili savaşlarını yavaş yavaş kazandıkları, hala köleliğin olduğu ve zamanla bu köleliğin ortadan kaldırılması gerektiğini savunan bir konuşma ve ardından Abraham Lincoln çok ünlü bir başkan oldu Amerika'da. Washington DC'nin bazı bölgelerinde eski bürokratlara ait heykeller vardı. Bu protestolar zamanında bunların bazıları yerle bir edildi, yıkıldı. Çünkü o bürokratların çoğunluğu genelde zamanında kölesi olan ve köleliği savunan bürokratlardı. O yüzden bu protestolardan sonra heykelleri
alaşağı edildi, yıkıldı. Daha sonrasında tekrardan yaparlar mı bilmiyorum ama pek sanmıyorum. Bu gördüğünüz heykeller de Amerika-Kore Savaşı sırasında savaşan askerlerin anısına yapılmış. Böyle bir görsel yapmışlar. Arkamızda gördüğünüz duvarda da birçok askerin sembolik veya gerçek, emin değilim, görüntüsünü çizmişler. Evet, bu gördüğünüz heykelde Amerika'da ilk siyahi insanların hakkını savunan, onlar için mücadele veren kişinin heykeli. Yani tamamen kendi hayatını siyahi insanlar için, yani kendi ırkı için adamış şahıs Martin Luther King Jr. Daha sonrasında bir suikaste öldürüldü ve kendisi şu anda siyahiler tarafından çok büyük saygı duyulan bir kişilik. Bu şu anda bulunduğumuz yer ufak bir park. Tamamen hatıra amaçlı, hatırlama amaçlı yapılmış bir yer. Burada Amerika ile ilgili güzel kararlar alan, Amerika'ya destek olan, Amerika için bir şeyler yapan insanların heykelleri mevcut. Bunlardan birisi de FDI, yani Franklin. Şu anda göstermiş olduğum şahıs. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Amerika inanılmaz kötü durumdaydı. İnsanlar Central Park'ta yatıp kalkıyorlardı. Duş alamıyorlardı, işleri yoktu, paraları yoktu. Çok kötü durumdaydılar. Bu şahıs Franklin, yani kısaca FDI, bu insanlar için mücadele verdi. Bu insanlar için iyi kararlar aldı ve kendisine saygı amaçlı böyle bir heykeli yapılmış. Bu bayan heykelde az önce size gösterdiğim Franklin Roosevelt'ın eşi. Kendisi de fakir insanlar için, yardıma ihtiyacı olan insanlar için birçok şey yaptı ve kendisinin de anısına burada heykeli dikildi. Freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, freedom from fear. Yani nereli olursan ol, neye inanırsan inan, herkes özgürdür düşüncesi burada yazıyor. Yani tamamen ırkçılık karşıtı bir yazı. Şimdi Thomas Jefferson'ın heykelinin bulunduğu yere geldik. Thomas Jefferson ikinci Amerika Başkanı. Kendisi aşırı kapitalist bir insandı. Köleliği çok seven, kesinlikle köleliği destekleyen bir başkandı. O yüzden kendisi siyahi vatandaşlar tarafından
pek fazla sevilen bir şahıs değil. Hatta Amerika'ya dövüşü yasal hale getiren ilk şahıs, ilk kişi diyebilirim açıkçası. Bu Thomas Jefferson insanlık için kötü bir kişilikti. Son yapılan protestolarda eylemciler buraya gelip bu heykeli yıkmak istemişler. Fakat bayağı bir güvenlik kordonuyla karşılaşınca bu işi yapmaktan vazgeçmişler. Fakat bölge bölge Thomas Jefferson'ın bulunduğu, heykelinin bulunduğu yerleri hep talan etmişler, yıkmışlar. Protestocular, dediğim gibi bu şahıs Thomas Jefferson, ikinci başkan, köleliğe en çok destek veren, köleliği çok seven, hatta birçok da kölesi olan başkandı. Kendisi kapitalist, Amerika'ya da yasal dövüşü getiren racist, yani ırkçı bir kişilikti. Bu gördüğünüzde Washington Monument, yani İlk başkan George Washington'ın anısına yapılmış, onu hatırlama amaçlı yapılmış bir anıt, kule gibi bir şey arkadaşlar. Toplam uzunluğu 169-170 metre civarı uzunlukta. Bazı yerleri restorasyon yapılmış ve hala sağlam bir şekilde duruyor. O her zaman birinci başkanı hatırlama anısına, aynı zamanda birçok turistin de ilgi duyduğu bir yer. Arkadaşlar şu anda dünyada verilen iyi ve kötü en önemli kararların verildiği iki yerden biri olan Beyaz Saray'ın oradayız. Şimdi size Beyaz Saray'ı göstereceğim. Evet, şu anda meşhur Beyaz Saray'ın önündeyiz. Dünyada verilen iyi ve kötü kararlar burası ve Pentagon'dan çıkıyor. Meşhur Beyaz Saray. Protestolardan dolayı etraf güvenlik kordonuna alınmış durumda. O yüzden çok fazla yaklaşamıyoruz ve net görüntü alamıyoruz. Yine de kendisini şu anda görebiliyoruz. Evet, Maryland, Washington DC maceramız da burada sona eriyor arkadaşlar. Hava gerçekten çok sıcak ve bunun üstüne bir de nem var. Harbiden çok terledik. 2 saat boyunca etrafa baktık. Sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Yani gösterebildiğim kadar önemli yerleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi Beyaz Saray'a geldik. Fakat etrafı protestoculardan dolayı bayağı bir kapatmışlar. Adam akıllı göremedik. Sizlere de gösteremedik. Yapacak bir şey yok. Bunlar da Amerika'nın gerçeği. Güzel yerleri paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bana destek vermiş olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki eyalette görüşürüz arkadaşlar.